Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Nostanga. Efsane bir içerikle tekrardan sizlerleyim. Bugün benden abi, ustam, hocam diye güzel bir yorumlar gelmişti. Mid analizi yapar mısın demişlerdi. Onun için biz de araştırmamızı China serverının, yani Asya tarafının serverında mid lane'de en iyi oynayan bir arkadaşı bulduk. Onun analizini yapacağız. Bir de Ahrin Sol istemiştiniz ama Ahrin Sol'un tam Asya tarafında bulamadım, yani top birini bulamadım ama bulduğum ilk fırsatta bunu değerlendirip yapacağım, sizlere sözüm olsun. Bulamadığım için ben de mid lane'de en iyi buldum. En iyi analizini yapalım. En iyi. İnşaat o. Yanlış telaffuz ediyorsam da kusura bakmayın. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce de kanala abone değilsiniz, abone olup videoyu beğenip bir de yorum atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Bu arada bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu sizden istememin sebebi daha fazla bir etkileşim sahibi olmam için söylüyorum. Biz burada bir aileyiz. Ben sizi ailem olarak görüyorum. Haydi geçelim videoya arkadaşlar. Başta bakalım bu arkadaş nasıl oynuyor genel olarak. Vex'i sıkıntıya uğratabilecek mi? Bu trade'i kaybedebilir. Morgana W'su da geldi. Mesela bu şu anda en iyi trade'i kaybetti arkadaşlar. Şimdi genel olarak mid lane'de oynayan arkadaşlar genel olarak ne yapıyor? Asya serverında, China serverında. Bakalım, bunları göreceğiz. Bu arada en iyi bilmeyen arkadaşlarımız yoktur. Belki bilmiyorlardır da arkadaşlar, her 4 skill'den, yani her 4 defa skill attığınız zaman sonuncu 5. skilliniz stun olarak geliyor rakibe. Bunun da bir pasifi bu arada. Bunun da bir olayını söyleyeyim size. Ayrıca de Q ile, yani X skill ile minyon alırsanız arkadaşlar mananız da gitmiyor. Şimdi bu arkadaş ilk dakikalarda hızlı bir şekilde lane'i pushlayıp sağa sola gidip kill arayabilir. Ultisi açıldıktan sonra bir şeyler deneyebilir. Çünkü Eni'de genel olarak ulti bomba komboyu fight'ın ortasında güzel yapabilirseniz çok güzel olur dedim. Vex çok agresif bir oyun deniyor şu anda. Şu anda farm itmesi gerekiyor. Biraz kıvama gelmesi lazım. Büyük ihtimalle bu minyonları da itip belki base atabilir. Çünkü can olarak çok iyi bir seviyede değil ama Vex de iyi bir seviyede değil. Belki bekleyebilir. Güzel, ufak bir şey vurdu. Vex'in skill'lerini doşlayabilir bu arada. Dediğim gibi bundan sonra base atması lazım. Buradan sonra yapacağı en ufak bir hareket onun için baya sıkıntı yaratabilir yani. Sürat coşkusuyla girmiş arkadaşlar. Hani komboyu yaptıktan sonra rakip tek yemezse çok rahat bir şekilde pozisyonunu değiştirip farklı bir yerden hasar vermeye devam edebilir. Biliyorsunuz AP şampiyonlarda arkadaşlar devamlı bir hasar yok, anlık bir hasar var. Eğer ki vurduğunuz anlık hasar rakibi sakat bırakmayıp ya da yani genel olarak sakat bırakabiliyor iyi bir seviyeye geldiğiniz zaman. Eğer ki oldu da vurdunuz, adamın MR'ı var. Bu arada Morgana güzel yerden girdi. E'sinden dolayı sıçra attı. Güzel. Bu arada sıçra attıktan sonra hareket hızı veren de almış bu arada. O da çok ekstra bir olay. Şimdi AP şampiyonlara daha demin ne diyordum abi? O agresif, çok güzel havada yakaladı. Vex havadayken Eni'nin ultisi 2 defa kullanılabiliyor bu arada. İkinciyi kullanırken Vex'in üzerine kullanıp havada o stun yediği için Vex tam anlamıyla ultisinin hasarını vuramadı Eni'ye karşı. Şimdi AP şampiyonlarda dediğim gibi anlık hasar veremediğiniz zaman ya da tek atamadığınız zaman ya da gerektiği hasarı veremediğiniz zaman pozisyonunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Hani AD gibi sürekli düz vuruşta hasar verip ya da ADC gibi devamlı hasar verip verebilecek bir şampiyon değil. Şampiyonlar değil. AP şampiyonları. Pozisyon bulduğumu tek atacaksın. Pozisyon bulamadığım zaman hasarı vurup geri çıkmanız gerekiyor. Devamlılığı sürdürebilmeniz için. Yani bir AD şampiyon kadar devamlı sürdüremiyorsunuz. Ve Eni mesela hack sıçra olarak girmiş, Ghost girmiş bu arada. Bunun sebebi arkadaşlar pasifinden dolayı, daha demin anlattığımdan, Eni arkadaşlar ultisi geldiği zaman pasifiyle birlikte eğer ki 3-4 kişiyi bir arada bulursa, eğer ultisini atarsa 3-4 kişi aynı anda stun yiyip aynı hasarı yiyor. Yani bu yüzden hack sıçra girmesi çok çok mantıklı. Çünkü pozisyon olur, duvar arkasından çok rahat bir şekilde stun'ını vurur. Güzel bu arada. Morgana öldü gibi ya. Aa, çok güzel çarp attı da kaçışı yok. Güzel. Güzel Blue'yu da aldı. Buradaki Scuttle'ı da alacak. Bu tarzda ufak mesela killleri toplayıp güzel bir kıvama geldiğiniz zaman gerçekten muazzam bir hasar verecek ve ejder ve vade alameti çıkmadan Morgana'yı alması çok iyi oldu bu arada. Şimdi genel olarak sakin oynuyor, farkındaysınız arkadaşlar. Şampiyonun gücünü biliyor. Gerektiği yerde trade atıyor. Haritaya kontrollü, yani haritaya hakim, mini haritayı map'e mesela. Orada bir fight oluyor. 13 saniye var ultisine. Ya Eni'de mesela abi ultisi olmadan da gerçekten anlık hasar, böyle istediğin hasarı vurulmuyor ilk dakikalarda. Şimdi bak, o Morgana ölecek. Zayah da gelmiş. Güzel pozisyonda. Dediğim şekil yaparsa çok güzel. Bundan bahsediyorum. Bak, gördünüz mü? 3 tane stun attı yanlış görmediysem. Bak.
Dediğim gibi yavaş pozisyon bulup trash'e atması lazım. Tamam. Ama Zaya ölecek mi? Yok yok. Bir tane daha lan Q atabileceğim yok. Çıktı lan. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Hani hızı çok çok önemli AP şampiyonlarda, match şampiyonlarda. Çünkü hasarını verdikten sonra düz vuruş atamıyorsun. Yani bu şampiyonda düz vuruş atmana gerek yok. Ne olur tamam hani bir tane aradaki skill atarken araya bir oto atak sıkıştırırsın. O ayrı bir şey. Onun haricinde düz vuruş atmanın bir anlamı yok. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar 3-0'a geldi. Çok güzel. O ismini unuttum bu arada. Aha aldı bu arada. Çok güzel bu arada. Şey almış minyonlar ve rakip minyonlarda evet rakip minyonların arasına da ışınlanabiliyor. Hem takım arkadaşını hem de rakip minyonların arasına onu kullanabiliyorsunuz. Daha demin kullanıp direkt adamın dibine gelip hasarını vurup çok da güzel oynadı yani. Bu arada ismini unuttum. Siz zaten görsel olarak gördüğünüz için tem değil bu ayakkabının bir şeyi arkadaşlar. Hani Zonya gibi roket kemeri gibi alıyoruz ya. Bunu da oradan alabiliyorsunuz. Ayakkabının pasifi diyelim yani. Ya da yükseltmesi diyebiliriz. Gene kullanacak bak gene kullandı o. Oğlum çok iyi lan. Tamam bu arada bundan sonra Vex bir şey yapamaz. Şu an Eni çok güzel bir seviyeye geldi. Ne yaptı mı? Doğru zamanı bekledi. Mesela sağ soldan kill topladı ya bu onun için çok iyi oldu. Şimdi bu aldığı ayakkabının yükseltmiş pasifiyle beraber girip Vex'i çok rahat bir şekilde kesebilir. Artık Vex nefes alamaz. 2K'ya yakın bir gold farkı olmuş baktığımızda. Gördüğüm kadarıyla top lane'de de Nilah var mı sanırım. Evet. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda Eni'nin karşı tarafta hepsine tek atabilir. Zayah var karşı tarafta. Nilah var. Morgana var. Vex var. Bir wombo combo'ya direkt tek atar. Vex bunu bildiği için de bu arada arkadaşlar şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Şu an pozisyon yok. Oy varmış. Nereye yok lan? Güzel. Oradan çok güzel bu arada. Bak şu an çıkması lazım. Yap çünkü geri dönebilir. Ama zorlamak istemiyor. Şimdi şöyle arkadaşlar. Diyelim ki geri düştünüz. Tamam mı? Vex'in yaptığı olay doğru bir hareket. Zaten mitlik kulenizi vermişsiniz. Minyonları itip sağ soldan kill aramanız gerekiyor. Çünkü karşındaki şampiyon artık daha demin 4-0'dı. Bayağı bir kasmış. Sizden 2K gold farkı var. Sizi tek komboya ki Eni gibi bir şampiyon varsa karşınızda çok rahat bir şekilde kesebilir. O yüzden mümkün mertebe lane'i hızlı bir şekilde itip sağ solda iş yapmanız lazım derken bakın çat. Bir tane daha vur. Oy. Artık daha bir şey yapabilir. Yani Vex'in artık en iyi görüp kaçması gerekiyor. Morgana'nın şeyi bittiği zaman Q'yu atmayı istedi de. E, bak şu olay çok güzelmiş bu arada. Yani Eni oynarsam kesin alırım bu arada. Baksana direkt pozisyonu değiştirebiliyorsun. Yani bir anda çünkü bunun güzel yanı da tip minyonlara da atabiliyorsunuz ya. Ve gerçekten range'i çok yüksek. Raka'nın E'sine benziyor. Bilen arkadaşlar varsa mesela. Çünkü kullandım yani. Alistar'da vesaire çok iş yapıyordu. Şimdi genel olarak 7-0-0'a geldi arkadaşlar. Şimdi en iyi gördüğünüz an kaçmanız gerekiyor. Ya da MR almanız lazım. Zaten karşı rakip büyük ihtimalle büyük direnci itemi alması lazım ki en azından Eni'den direkt hasar yemesin diyeceğim. Bak menzile bak. Ay öldürmeseydi var ya ölmüştü o bu arada. Şu an tek W ile hemen hemen lane'i pushlayabiliyor. Şimdi arkadaşlar Eni'de bu seviyeye geldiğiniz zaman şimdi gördüğüm kadarıyla 7 tane kill var ve takımında 10 tane kill var. En iyi 7'sini almış. Şu anda oyunu bir nevi de taşıyor. Böyle bir pozisyonda arkadaşlar oyun size bakıyor. Neden size bakıyor? Çünkü herhangi bir satmanızda dedim çok güzel combo yaptılar bu arada. Gınar'la beraber. Devamında dayan çık işte. Şimdi bu olay ne biliyorsunuz mu? Mesela abi hata yapma payı. Bak mesela Eni öldü. Adam akıllı hasar verecek bir şampiyon kalmadı. O fight'i zaten eksik atıyorlardı. Şu anda karşı rakibi oyunu uzattırdılar. Gördünüz mü? Bak ben daha demin ne dedim? Dedim ki eğer ki dedim Eni ölürse dedim fight'ı kaybederler. Ki de öyle de oldu yani. Lulu onu bildiği için Eni'ye ulti attı. Ama 5 vs 4 fight'ı istediler. Eni çünkü çok kasmış. 11K'ya yükselmiş. Yani bu durum sizin için yani takım olarak sıkıntı yaratabilecek pozisyonlar. Çünkü rakibe kazanma fırsatı veriyorsunuz. Bunları genel olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tamam öldü o. Baksana. Eğer ki
diyelim karşıdaki Nila tam onu görüp E'yi hani şey, bu hasar yeme bir skill'i vardı. Kaç ya? W'süydü onun. W'sünü eğer ki anlık zamanda basmış olsaydı şu an Eni ölüyor. Dediğim gibi bakın, Eni'deki olay tamamen kombonu yaptın, tamam mı? Eğer öldürdün, öldüremedin, pozisyonu değiştirmen gerekiyor. O yüzden sıçra ghost girilmiş. Arındır da olabilir, bu değişebilir. Karşıdaki şampiyonlara göre değişir. Ghost'una bastı. Güzel. Bak sıçra W kombosuna da dikkat edin, yapıyor bu arada. W'yu bastığın an sıçraya atıyor mesela. Onu çok kullanıyor ve de çok da iş yapıyor yani. Yani rakibin eğer sıçrası varsa tepki verdirmeden bunu yapıyor yani. Bakın kraliçenin tacını almış bu arada. Gerekli olanı alması lazım. Mecbur alması gerekiyordu çünkü tek komboya gidiyordu. Baksana şunun range'ine abi. Şu an kim gelirse gelsin affedilmez çünkü çok vuruyor yani. Baron'u da aldılar. Ya genel olarak şimdi arkadaşlar mid'deki olay, elinizdeki şampiyonu bilmeniz gerekiyor. Laning'inizi, eğer ki lane'de bir şey çıkmıyorsa sürekli lane'i pushlayıp, eğer ormancınızla doğa girdiyseniz karşı ormana girebilirsiniz. Ya da girmediyseniz sürekli lane'i pushlayıp, eğer ki kill çıkmıyorsa mesela, çünkü mid koridoru çok kısa olduğu için mesela top lane'de çıkan aksiyon kadar mid lane'de çıkmıyor. O yüzden yani yapması gereken olay, lane'i kill çıkmıyor sakince minyon itiyorsanız hızlı bir şekilde lane'i ittirip sağa sola bir şey arayabilirsiniz. Aşağıda güzel bir şey gördü. O Zaya şu anda küfür etmiyorsa ben bir şey demiyorum bu arada ya. Bitti. Şu anda bak, AD kalmadığı için gene ölecek bu arada ya. Gene ölecek. Çünkü tek komboluk mesela, tek komboyu yaptın çıktın, kombonu bekleyip tekrardan bunu devam ettirebilirsiniz. Ne diyordum arkadaşlar? Mid'de genel olarak yapabileceğiniz olay bu. Eğer ki erken oyun şampiyonu aldıysanız mesela mid'de, abi mid'de bir şey çıkmıyorsa erkenden güçlüsünüz. Sürekli lane'inizi itip sağ solda oyun aramanız lazım. Çünkü lane'de adam kulenin dibinden çıktığın zaman kesemez. Kısa bir koridor. Kısa bir koridor olduğu için de yani bir şey yapman, yani rakip sana gelip hata yapacak ki sen bir kill çıkartıp ya da çok güzel bir plays yapmanız lazım hani vs attığınız zaman. Anca öyle çıkıyor. Bakın ben size çok şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok mu? Mesela diyelim ki adamla birebir atıyorsunuz. Refleksleriniz mesela çok iyi olduğunuzu düşünmüyorsunuz değil mi mesela? Çünkü birebirlerde refleksler önemli ya. Baktın adam senden yetenekli değil mi? Mesela bir şey yapıyorsun. Mesela sen bir düşünüyorsan adam senden iki düşünüyor değil mi? Şimdi yapman gereken olayı sana şöyle basitçe söyleyeyim. Sen bu adamı birebir de kesemezsin. Ne yapacaksın? Eğer erken oyunda güçlü bir şampiyon aldıysan abi lane'i itip o adamdan uzak dur. Birebir de kesemezsin. Fake atmaya çalış. Ha, iyi yetenekli oyuncu hiç mi hata yapmayacak? Hata yapacak. Hata yapmaya zorlayacaksın. Ne yapacaksın? Adamla trade'e girmeyeceksin. Hızlı bir şekilde lane'i pushlayacaksın. Kaybolacaksın. Bak, lane'ini ittirdikten sonra kaybol. İttir, kaybol. Adam seni takip etmek zorunda kalsın. Eğer ki sen bota midden önce gidersen ve bir şeyler ararsan middeki sürekli seni takip etmek zorunda kalacak. Ve bu da ne olacak biliyor musunuz? Sen zamanla daha erken kazanmış olacaksın ve öne geçme fırsatın olacak. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Bunu iyi zamanlaman gerekiyor. Bunu dediğim gibi çok yetenekli olmanıza gerek yok. Aman aman böyle faker gibi plays'ler yapmanıza gerek yok. Doğru oyununuzu yapın, kazanırsınız arkadaşlar. Tabi bazen gerçekten oy, güzel hasar. Güzel hasar abi. Güzel hasar attı adam mesela. Şimdi şöyle, adam artık şovunuz kısmına geçti. Vex buraya atlarsan ölürsün bu arada. Öyle bir hata yapmazsın umarım yani. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi şuna da örnek vermek istiyorum. Takımınız çok çok kötü olursa tabii tek başına gerçekten kazanmanız mümkün değil. Düşünsenize mesela 13-2 lane'den çıkan bir Eni var ya da farklı bir şey. Sen mid oynuyorsun. Jungle kasmış, top lane kasmış. Bot da sakin gidiyor. O zaman hiçbir şey yapamazsınız. Direkt Eni'ye bir fokus geldi çünkü en kasmış olan o. Oy oğlum çok güzel hasar verdi lan. Bak köyü gördünüz mü arkadaşlar? Şu anda var ya baba. Oy rahatlama seansı arkadaşlar. Bu saatten sonra artık FF'i de görürüz. Ne dedim arkadaşlar? Bakın ayakkabıdaki olayı kesin olarak alın.
Yani Eni oynarsanız adam ne güzel işlevli kullanıyor, gördünüz mü arkadaşlar? Ve öne geçtiği için de baya iş yapıyor. Ve burada bu oyunun bittiğini göreceğiz. Şimdi adam aman aman bir ekstra yapmadı arkadaşlar. Yani ne ekstra, mesela şimdi ben size şundan bahsedeyim. Şöyle şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi oyunda diyorum ya, plays yapmanıza gerek yok. Doğru olanı yaptığınız zaman zaten oyunu bir yerden sonra kazandığınızı hissedeceksiniz. Bak, doğru olanı yaptığınız zaman. Yeter ki siz doğru oyunu yapın. Doğru hamleyi yapın. Gerisi zaten çorap söküğü gibi akacak. Yani midde lane'i pushlayabiliyorsanız sağ solda oyun yapacaksınız. Hadi örnek veriyorum, lane'i pushlayamıyorsunuz, tamam mı? Şampiyonun oyun uzadığı zaman kazanabilecek bir şampiyon. Yani onun hakkında bir örnek vermek şöyle olur. Yani kule altta bekleyip sürekli farm yapıp kendi ormancının gelmesini bekleyeceksiniz. Size tavsiyem arkadaşlar, early game'i güçlü şampiyon, solo queue maçında söylüyorum, early game'i güçlü şampiyon alıp oyun kazanmanıza bakın. Yani lane, yani early game güçlü olan şampiyonlar nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hızlı lane iten şampiyonlar. Abi mesela Orianna bir tane bir item tamamladıktan sonra, Luden'i tamamladıktan sonra çok rahat bir şekilde itebiliyor. Eni aynı şekilde itebiliyor. Ahrin Sol itebiliyor. Ama bunu karşınızdaki matchup'lara göre alın. Hani biraz araştırmasını yapın. Sol'ün hard counter'ı nedir? Ya da sürekli oynayın mesela. Abi Sol'de mesela artık iyi oynadığınız zaman bir kazanacaksınız, iki kazanacaksınız. Ulan Orianna Sol matchup'ında Orianna'yı kaybedeceksiniz. He, ne diyeceksin o zaman? Abi diyeceksin, Sol'ün karşısında Orianna güçlü diyeceksin mesela. Ne olacak? Orianna'ya alındığın zaman ya banlayacaksın ya da Orianna'yı gördüğün zaman farklı bir alternatif gitmen gerekecek. O yüzden oyun oynamaktan hariç arkadaşlar, bilgi de güçtür. Yani bilgi bizim bu oyunda en güçlü silahımızdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Neyse, lafı da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar bir ufak bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.